Aşk senin için nasıl bir şey? Hem üzerine tarih yazılacak kadar ağır. Geri dönmemiz lazım. Buradan dönüş yok Güneş. Bundan sonra başlayacak. Selam millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Umarım keyifler yerindedir çünkü bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki elinizdeki çay kahve soğuyabilir, benden söylemesi. Hiç düşündünüz mü kırmızı halıda atılan bir bakış, birinin önemli bir geceye neden gelmediği ya da babalar dününde atılmayan bir Instagram postu, nasıl olur da haftalarca süren bir ulusal krize, bir boşanma dedikodusuna dönüşebilir? İşte bugün bu sihirli, bir o kadar da zehirli formülün sırrını çözeceğiz. Konumuz yakın zamanda magazin gündemini adeta bir kasırga gibi vuran, Aşkı Hatırla dizisinin gala gecesiyle patlak veren o meşhur çifte kriz. Bir yanda Barış Arduç ve Gupse Özay'ın evliliğinin mercek altına alınması, diğer yanda Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisinin veto yediği iddiaları. Bu sadece bir magazin haberi değil dostlar. Bu modern çağın medya dinamiklerini, şöhret yönetimini, sınıf çatışmalarını ve hatta bizimle yani seyirciyle ilgili çok acayip gerçekleri ortaya koyan bir vaka analizi. O zaman kemerlerinizi bağlayın çünkü dedikodu ve analizin derinliklerine doğru yola çıkıyoruz. Her şey o görkemli gala gecesinde başladı. Hani şu Disney Plus'ın yeni bombası Aşkı Hatırla dizisi için Kuruçeşme Divan'da yapılan gece. Kırmızı halı, şık kıyafetler, flaşlar patlıyor falan. Başrollerde kim var? Barış Arduç ve Hande Erçel. Proje büyük, beklentiler yüksek ama o geceden aklımızda kalan ne oldu? Dizinin kendisinden çok o geceden doğan iki dev kriz. Önce Arduç Özay çiftine bakalım. Medya ve sosyal medyadaki dedektifler 3 tane kanıt buldular ve bunları birleştirip bir evlilik krizi senaryosu yazdılar. Barış Arduç'un beden dili. Kırmızı halıdaki videolara zoom yapıldı, ağır çekimde izlendi ve denildi ki Barış, rol arkadaşı Hande Erçel'e karşı çok mesafeli ve gergin duruyor. Bu gerginliğin sebebi olarak da anında eşi Gupse Özay işaret edildi. Yani Barış'ın duruşu kendi tercihi değil, evdeki bir huzursuzluğun dışa vurumuydu güya. Daha somut bir şey diyeceğim. Boş bir sandalye. Gupse Özay, eşinin bu önemli gala gecesine katılmamıştı. Normalde işi vardır gelememiştir der geçersin değil mi? Ama hayır. Bu basit bir yokluk olarak değil, bilinçli bir protesto, dizideki yakın sahneler yüzünden eşine atılmış bir tribin kamusal ilanı olarak yorumlandı. Bir de şu olaya değineyim, sosyal medya sessizliği. Gupse Özay kızı Yanasya doğduğundan beri her babalar gününde eşi için esprili, tatlı bir kutlama postu atarmış. Ama bu sene tıp yok. İşte bu dijital sessizlik medya için en büyük kırmızı bayrak oldu. Manası ne bunların dersen? Dizideki sahneler Gupse'yi çıldırttı, o yüzden galaya gelmedi, babalar gününü de kutlamadı. Bu yüzden Barış kameralar önünde gerim gerim gerildi. Kesin boşanıyorlar. Şimdi burada durup bir düşünelim. Bu çiftle ilgili neden bu kadar hevesliyiz bir kriz çıkmasına? İşte burada karşımıza yıllar öncesinden gelen bir mevzu çıkıyor. Hatırlarsanız Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisiyle patladığı dönemde fanların bir kısmı onu partneri Elçin Sangu ile o kadar çok yakıştırmıştı ki Gupse Özay'la olan ilişkisine resmen savaş açmışlardı. Sosyal medyada dönen muhabbet de inanılmaz cinsiyetçiydi. Gupse Barış'ın yanında sönük kalıyor. Barış daha güzelini hak ediyor. Yuh yani. Bir ilişkinin temelini sevgiye, akla, ruha değil de tamamen dış görünüşe bağlayan bu toksik zihniyet yıllardır bu çiftin üzerine bir baskı kuruyordu zaten. İşte bu gala krizi o uyuyan devi yeniden uyandırmak için mükemmel bir bahane oldu. Medyada bu potansiyelin farkında olduğu için duman makinesini sonuna kadar açtı. Gelelim madalyanın diğer yüzüne. Kırmızı halının bir ucunda bunlar yaşanırken diğer ucunda bambaşka bir yangın başlıyordu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesi. Buradaki krizin adı neydi? Veto. Hikaye şu. Dizideki malum sevişme sahneleri yayınlanınca Hakan Sabancı sevgilisiyle beraber izlerken sinirlenip evi terk etmiş. Daha da bombası, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Sabancıların, özellikle de ailenin reisi Arzu Sabancı'nın bu sahnelerden rahatsız olup Hande Erçel'in üstünü çizdiği istenmeyen gelin ilan edip evliliğe veto koyduğu iddia edildi. Bakın bu kriz ilk krizden çok daha farklı bir zeminde ilerliyor. Bu şov dünyasıyla yüksek sosyetenin yani yeni medya şöhretiyle eski paranın çarpışması. Bir anda kendi tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş 38 milyon takipçisiyle tek bir postundan 3 milyon TL kazanan dev bir marka olan Hande Erçel var. Diğer yanda ise adeta bir kraliyet ailesi gibi görülen, kendi kuralları, kendi gelenekleri olan Sabancı Hanedanı. Kamuoyu bu hikayeyi neden bu kadar sevdi? Çünkü bu Hande Erçel'in o aileye uygun olup olmadığının kamusal bir testi gibiydi. Medyada bu çatışmayı körükledi durdu.
Acaba modern, bağımsız, cesur sahnelerde oynayan bir oyuncu, geleneksel değerlere sahip köklü bir ailenin gelini olabilir mi sorusunu hepimizi zihnine soktular. Peki çiftin tepkisi ne oldu? İşte burası tam bir halkla ilişkiler dersi. Önce kısa ve net inkarlar geldi. Hande Erçel, "Onlar boş boş şeyler, her şey yolunda." dedi. Hakan Sabancı, "Yok öyle bir şey." dedi. Ama asıl hamle sonra geldi. Anlatma, göster prensibini uyguladılar. Kriz haberlerinin hemen ardından Nişantaşı'nda el ele alışveriş yaparken yakalandılar, sonra da lüks tatillerinden mutlu mesut pozlar paylaştılar. Medyanın kriz var anlatısına karşı, hayır mutluluk var, normallik var diye görsel bir karşı anlatı inşa ettiler. Ve açıkçası binlerce kelimelik bir basın açıklamasından çok daha etkili oldu. Peki tüm bu süreçte medyanın rolü neydi? Aslında medya bir haberci gibi değil, bir senarist gibi çalıştı. Bu krizin bir bilgi çağlayanı şeklinde nasıl büyüdüğünü görmek çok ilginç. Her şey birinci aşamada Twitter ve Instagram'daki birkaç meraklı gözle başlıyor. "Gupse nerede?" gibi masum bir soruyla. İkinci aşamada Onedio gibi dijital haber portalları bu fısıltıları alıp iddialara göre diye paketleyerek bir habere dönüştürüyor. Üçüncü aşamada söylemezsem olmaz gibi gündüz kuşağı magazin programları devreye giriyor. Yorumcular taraf tutup kesin kriz var ben demiştim diyerek olayı kutuplaştırıyor. Dördüncü ve son aşamada ise büyük gazetelerin köşe yazarları çıkıp biz bu konuyu neden bu kadar çok konuşuyoruz diye olayın sosyolojik analizini yaparak aslında en başta atılan dedikoduyu daha da meşrulaştırıyor ve ömrünü uzatıyor. Bir tweetle başlayan fısıltı böylece ulusal bir tartışmaya dönüşüyor. Ve tabii ki sosyal medya. O artık sadece bir platform değil, yargıcın, jürinin ve hatta infazcının kendisi. YouTube yorumlarında "para için bu yapılmaz" diyen daha muhafazakar bir kitle var. Twitter'da ise taraflar daha keskin. "Bu onun işi, saygı duy" diyenler, bir de her iki kadına da cinsiyetçi yorumlarla saldıranlar. Sosyal medya bir halk mahkemesine dönüşüyor ve herkes kendi adaletini dağıtıyor. Bu tür bir kriz Türk televizyon tarihi de ilk mi? Tabii ki değil. Aklımıza hemen 2000'lerin ortasındaki Binbir Gece skandalı geliyor. Başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in sette başlayan aşkı, o dönem ikisinin de başkalarıyla ilişkisi olduğu için büyük bir yasak aşk skandalına dönüşmüştü. Ama o zamanla şimdi arasında dev bir fark var. O zamanlar medya daha yavaştı. Gündemi birkaç gazete ve TV programı belirliyordu. Tarafların cevap vermek için günleri vardı. Şimdi ise kriz saniyeler içinde doğuyor ve saatler içinde viral oluyor. Bu yüzden Gupse Özay'ın sessiz kalma stratejisi 2000'lerde işe yarayabilecekken 2025'te tam tersi bir etki yarattı. Çünkü dijital çağda sessizlik, o boşluğu en kötü senaryolarla doldurmak isteyenlere davetiye çıkarmak demek. Peki tüm bu fırtınanın sonunda ne öğrendik? Gördük ki bir kıvılcım doğru rüzgarı bulduğunda dev bir orman yangınına dönüşebiliyor. Bu olayda o rüzgar neydi? Yıllardır birikmiş önyargılar, fanatik hayran kültürü, sınıf çatışmaları ve tabii ki tık peşinde koşan, sansasyonla beslenen acımasız bir medya ekosistemi. Bu olay bize, özellikle şöhretli insanlar için dijital çağda algının gerçeklik kadar, hatta bazen ondan daha güçlü olduğunu gösterdi. Kontrolü bir kere kaybettiğinizde hikayemizi başkaları yazıyor. Ve genellikle en dramatik, en acımasız versiyonumu yazıyor. Eşimin rahmetli anneannesinin de dediği gibi ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çok doğru. Ama günümüzde birileri sırf ortalığı karıştırmak için elindeki duman makinesini sonuna kadar açabiliyor. Bizim de izleyici olarak görevimiz o dumanın gerçek bir yangından mı, yoksa bir makineden mi geldiğini ayırt edebilmek. Her gördüğümüz parlak şeye aldanmamak, her okuduğumuz iddiaya inanmamak belki de. Ne düşünüyorsunuz? Bu krizde kim haklıydı? Yoksa ortada bir haklı var mıydı gerçekten? Yorumlarda kendi teorilerinizi, kendi analizlerinizi yazın, hep birlikte Geveze Meclisi'ni daha da şenlendirelim. Bu analizi beğendiyseniz o güzel parmaklarınız bir like butonuna dokunsun lütfen. Kanala hala abone değilseniz şimdi tam sırası. Çünkü burada daha nice konunun içini dışına çıkaracağız. Desteğiniz bizim en büyük motivasyonumuz. Yarın yepyeni bir bölümde görüşmek üzere.